Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Kanalımda yeni bir seriye başlıyorum. Bu seride farklı cisimlerin, farklı yiyeceklerin kek halini sizlerle paylaşacağım. Bu serinin ilk videosunda ise üzerinin köpüğüyle birlikte bulaşık süngeri olacak. Sevdiklerinize, arkadaşlarınıza şaka amaçlı yapabilirsiniz. Bu serinin diğer videosunda ise soğan görünümlü bir kek tarifi paylaşacağım. Videolarımı kaçırmamak için şimdiden bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Tarife yumurta ve şekeri çırparak başlıyoruz. 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtanın üzerine yaklaşık 110 gram yarım su bardağından biraz daha fazla toz şekeri ekleyip yumurta tamamen köpürene kadar çırpıyoruz. Bu vereceğim tarif hem yumurtanın sarılarını ve beyazlarını ayırmak istemeyip kek yapmak isteyenler için de tam ölçülü bir kek tarifidir. 1 su bardağı oda sıcaklığında süt ekliyorum. Süt yerine çeşitli meyve suları da kullanabilirsiniz. Örneğin portakal suyu, greyfurt suyu veya bir miktar limon suyu ile karıştırıp ekleyebilirsiniz. 100 ml 1 çay bardağı ayçiçek yağı. Bu malzemeleri de karıştırıyoruz. Şimdi de 2 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyerek kek hamurunu tamamlamış olacağız. Bu da 2. su bardağı. 2. bardağın üzerine 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket de kabartma tozu ekliyoruz. Yumurtayı çok fazla söndürmeden karıştırıyoruz. Kek harcını içinde hiç un topağı kalmayacak şekilde karıştırdım. Şu an kıvamını görüyorsunuz. Şimdi renklendirmeye başlayabiliriz. Kek harcından bir miktar başka bir kasenin içine döküyorum. Fazla olana çok az miktar sarı su bazlı gıda boyası ekliyorum. Az olana ise yeşil gıda boyası ekleyeceğim. Tekrar hafifçe karıştırıyorum. Yeşil gıda boyası ekliyorum. İlk önce süngerin üst kısmı olan yeşil kısmını pişireceğimiz için yeşil kısmı bir borcamın içine alıyorum. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Süngerin yeşil kısmı ince olduğu için kısa sürede pişecektir. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10 ila 12 dakika yeterli olacaktır. Şimdi pişirip geliyoruz. Yapacağımız kekin yeşil kısmı pişti. Şimdi ilk sıcağı çıkana kadar biraz soğumasını bekliyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra kenarlarını bir meyve bıçağı ile sıyırıyorum. Ve keki dikkatli bir şekilde kaldırıp kenara alıyorum. Kekin yeşil kısmı pişince aynı şekilde tabanına tekrar pişirme kağıdı koyup sarı olan kısmı da tepsiye alıyoruz. Ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında tekrardan pişiriyoruz. Aynı şekilde sarı olan kekin de yan kısımlarını kesip altındaki pişirme kağıdından çıkarıyoruz. Kekin altındaki pişirme kağıdını soyuyorum. Üzerine yaptığımız yeşil keki koymadan önce ikisi birbirine yapışsın diye arasına krema, reçel, marmelat vesaire sürebilirsiniz. Ben kayısı reçeli kullanacağım. Kayısı reçelini kekin üst kısmına yayıyorum. Bu kısımda sesi sonradan ekliyorum. Ne yazık ki bir önceki sahneyi kamera kaydetmemiş. Bir tarifte 20-25 farklı sahne kaydettiğim için ister istemez bu tarz sorunlar meydana gelebiliyor. Bir önceki sahnede üzerine yeşil keki yerleştirip kenar kısımlarındaki fazlalıkları kestim. Şimdi de küçük dikdörtgenler halinde dilimlere kesiyorum. Biraz daha gerçekçi olması içinse kayısı reçelini çok az sulandırıp üzerine damlalar halinde gezdirdim. Bu sayede biraz daha gerçekçi oldu. Kekten bir porsiyon alıp servis tabağına koyuyorum.
Üzerine de süt ile yaptığım köpükten ekliyorum. Bu köpüğün yapımını ve bu tarz sıvı veya püre ürünler ile nasıl köpük yapılacağına dair detaylı bir video çekmiştim. Videoyu uzatmak için tekrar göstermek istemedim. Köpük yapımını merak edenler açıklamalar kısmındaki ve kartlardaki köpük yapımı videosunu izleyebilir. Bir çatalla dokusunu da göstereyim. Köpüğüyle birlikte. Kanalımda pek çok farklı tarif mevcut. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.